Merhabalar, ben Yüksel, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda bu güzel şapkanın yapılışını anlatmaya çalışacağım. Yıllar önce sanırım Kore örgü sayfalarından birinde görmüştüm. Çok beğendiğim için kız torunum olursa örerim diye dosyalara atmıştım videoyu. Geçen gün bakarken dosyalara onu gördüm. Dedim bu şapkayı mutlaka yapmam lazım. Gerçi torunum 8 aylık. Bu şapkada 3-4 yaşa kadar kullanabileceği bir şapka oldu. Biraz da hani başını acıtmasın diye kağıt örgüyü o yüzden büyük ördüm. İleriki yaşlarında kullanır. Şimdi ona daha yumuşak şöyle iplerle bu şapkanın aynısını öreceğim. 1-2 yaş için bir şapka öreceğim. Daha sonrasında bu şapkayı çok rahat kullanabilir. Hani belki sert yapısından dolayı rahatsızlık verir diye düşündüm. Dediğim gibi bu 3-4 yaşa kadar çok rahat kullanılabilecek bir şapka. Aynısını bu biraz çok yumak olarak duramıyor. Kendi içerisinde de çok dağılan bir ip. Biraz zor zapt ediyorum. Normalde şu kağıtları bile yani kağıtları varken bile zor sarılı halde kalabiliyor. O yüzden buradaki dağınıklık biraz göze hoş görünmüyor ama böyle bir ip bu işte. Hemen başlayalım örmeye. Şu etiketinde biraz şöyle yakından bilgilerini göstermek amacıyla şöyle. Eğer bulamazsanız ki bulamayabilirsiniz, normaldir. İlla aynı ipte olması gerekmiyor zaten. Şapka biraz dolgulu bir örgü ister. Yani çanta gibi düşünmeyin. Çanta daha sık isteyebilir örgü dokusunu. Ama şapka çanta kadar olmasa bile gene de bir sıklık ister. Bir güçlü doku ister. O yüzden öreceğiniz zaman mesela kağıt iple örecekseniz ben 3,5 numara kullanıyorum. Biraz da kağıt ipin inceliği ve kalınlığı da önemli. Kalın olursa 4 numaraya kadar kullanabilirsiniz. Ama genelde 3,5 numara ya da 3 numara eğer ince olursa iyi oluyor. Biraz da elinizle alakalı. Normal iple örerseniz açıklamalarında mesela 4 numara tığ diyorsa 3 numara kullanın. Ya da 3,5 numara kullanın. Yani orada yazanın mutlaka 1 ya da yarım numara daha düşüğünde örün ki biraz dokulu olsun, biraz sıkı olsun. Çanta kadar olmasa bile. Şimdi hemen başlıyoruz. Bir tane ilmeği bu şekilde sıkılaştıralım. 1 2 zincir. Sonrasında ilk çektiğimiz zincire 8 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 sonra ipi şöyle alalım. Devam edelim. 5 6 7 8 8 tane sık iğnenin üzerine 1 2 3 4 5 6 7 8 çift batacağız. Her sık iğnenin üzerine 2 tane sık iğne öreceğiz. Şu ilk aldığımız ilmekti. Bir tane örüyorum. Yeri kaybetmemek için özellikle yeni başlayanlar aynı ilmeğin içerisine bir tane daha 2 tane örmüş oldum. Sonra diğerine 2 tane, diğerine 2, 16 oldu. 8 başlamıştık. Çift batarak 16 ilmeğe ulaştık. İğneyi çıkarıyorum. İlk
çift battığımız ilmeğin içerisine bir tane örüyorum. İğneyi tekrar kullanıyorum. Normalde bu şekilde örgü örerken şu ipi ben biraz daha uzun bırakırım. Yeri bazen insan dalıyor, kaçırabiliyor. O yüzden şuradaki ipi örerken bir böyle, bir böyle, bir böyle, bir böyle kullanarak ipi işaret iğnesi yerine iyi oluyor. Daha pratik oluyor. Ama şimdi kafa karıştırmasın. Çünkü aynı renk olduğu için gözüksün diye iğne kullanıyorum. Şimdi bir tek bir çift öreceğiz bu sırada. Bir tane tek ördüm zaten. Şimdi bir tane çift örüyorum. Aynı ilmeğin içerisine. Sonra bir tane tek. Sonra bir tane çift. Aynı ilmeğin içerisine. Bir tane tek. Bir tane çift. Sıra sonuna kadar. Bir tane tekten sonra sırayı çift bitiriyorum. Zaten başlarken de tekle başlamıştık. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift sırayı eşitlemiş olduk. Çiftle bitirdik. Başladığımız tekti. Şimdi diğer sırayı örüyoruz. İğneyi çıkarıyorum. 2 tek, bir çift öreceğiz. Bir tane ördüm. İğneyi takıyorum. Bir tane daha tek ördüm. Şimdi çift. İki tane tek. Şimdi çift. Sırayı iki çift, iki tek, bir çift olarak bitiriyorum. Sıra sonunda iki tekten sonra son sık iğnenin üzerine çift örerek bitiriyorum. Başlarken zaten iki tek başlamıştık. Çiftle bitince bu sırayı da eşitlemiş olduk. Şimdi diğer sıra 1 2 3 4 sıra bitti. Şimdi 5. sırayı öreceğiz. Bu sırada örgüyü şaşırtacağız. Çünkü bütün bu şekilde örmeye devam edersek 8 tane köşe oluşacak ki biz bunu istemiyoruz. Sadece şapka örerken değil, çanta tabanı örerken de bu şekilde örüyoruz ki bütün çok düzenli bir şekilde artışlar birbirini takip etmesin ve köşeler artış köşeleri oluşmasın diye. Çanta tabanında da güzel olmuyor çünkü. Şimdi ne yapıyoruz? Örgüyü şaşırtıyoruz. Bir tek, bir çiftle başlıyorum önce. Bir tek ördüm. İğnemi hemen takıyorum. Şimdi bir tane çift öreceğiz. Aynı yere bir kere daha. İki tek, bir çift örmüştük 4. sırada. Bu sırada 3 tek, bir çift örmemiz gerekiyor. Ama örgüyü şaşırtıp burada bir tek, bir çift ördüm. Şimdi artık 1 2 3 tek, bir tane çift. Aynı yere 2 tane oldu. 3 tek, 1 2 3 tek, 1 2 3. Şimdi 1, gene aynı yere 2. Sırayı bu şekilde bitiriyorum. Sıra sonunda çift ördükten sonra 1, sonra yanındakine 2 örüp başlangıç ilmeğimiz de tekti. 3'e tamamlamış oluyoruz.
Bu sırayı da eşitledik ve artış sıralarını da değiştirdik. Birbirinin üzerine takip etmeyecek ve artık köşeler oluşmayacak. Yuvarlak bir örgü oluşacak. Bu arada tığ numaram 3,5. 4 numara ile bile örülebilecek bir ip olduğu için bir yarım numara daha küçük tığ kullandım. Siz de öyle bir numara daha düşük tığ kullanırsanız şapka için iyi oluyor. Şimdi 6. sırada şuralarda biraz fazlalıklar hissettim. Görünüyor zaten. Bunu hissettiğiniz zaman bir sıra hiç arttırmadan örüyoruz. İğneyi alıyorum. Bir tane örüp hemen işareti takalım. Bunu unutmayın. Hele ilk yeni başlayanlar, yeni öğrenler sonra sökmek zorunda kalırsınız. Bulamazsınız yerinizi. Şimdi bir tane ördüm ve bütün sırayı tek örerek şuradaki fazla görüntüyü dağıtmak için hiç arttırmadan sık iğne öreceğim sıra sonuna kadar. 7. sırada 4 tek bir çift örüyoruz. Bir tanesini örüp iğneyi takıyorum. Bir tane ördüm. 2 3 4 tane tek ördükten sonra bir çift. Gene 1 2 3 4. Şimdi gene çift. 1 aynı yere 2. Sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. 1 2 3 4 tek ördükten sonra son ilmeğe çift örüyoruz. Zaten 4 tekle başlamıştık. Çiftle bitirince bu sırayı da eşitlemiş olduk. Sıra sonunda 1 2 3 4 tek ördüm. Son ilmeğe bir geri aynı ilmeğin içerisine 2. Yani çiftle bitirdim. Zaten başlarken de 4 tekle başlamıştık. Çiftle bitince bu sırayı da eşitlemiş olduk. Yani 4 tek bir çift. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 sıra ördük. 8. sırayı örmeye başlıyoruz. Arttırdığımız yerlerin yerini değiştiriyoruz hemen. Bu üçgenler izler oluşmasın diye. 1 2 tek ördüm. Hemen ilk ördüğüme iğneyi takıyorum. 2 tek ördükten sonra bir tane çift. 7. sırada 4 tek bir çift örmüştük. Şimdi 5 tek bir çift öreceğiz. Ama önce ne yaptık? 2 tek bir çift ördük. Bundan sonrası 5 tek. 2 1 2 3 4 5. Şimdi çift. 5 çift tek bir çift olarak sırayı tamamlıyoruz. Şimdi çift ördükten sonra burada son 3 tane ilmeğimiz var. Tek öreceğiz. Yani bir çift 3 tek olarak sırayı bitiriyorum. Çünkü başlarken de 2 tekle başlamıştık. 5'e tamamladık 3 tekle birlikte. Gene sırayı eşitlemiş olduk. Şimdi 5 tek bir çiftten sonra 6 tek bir çift öreceğiz. Başta 5 tane tek öreceğiz. Bir taneyi ördüm. 1 2 3 4 5 tek.
1 2 3 4 5. Şimdi bir tane çift. Bundan sonra 6 tek bir çift öreceğiz sıra sonuna kadar. 1 2 3 4 5 6. Şimdi çift. Aynı ilmeğe 2. 6 tek bir çift olarak sırayı bitiriyoruz. Sıra sonunda 6 tek bir çift ördükten sonra son bir tane ilmeğimizin üzerine tek örüyorum. Burada da 5 tek başlamıştık. Buradaki tekli 6 oldu. Gene sıra eşitlendi. 10. sırada ilmeği çıkartıyorum. Şimdi 7 tek bir çift öreceğiz. Bir tane ördüm. Bir, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi çift. 1, aynı yere 2. Bu şekilde sırayı tamamlıyoruz. 10. sırada 7 tek bir çift, son ilmeğimize çift batıyoruz ve bitiyor sıra. Gene bollaştı. Şuralarda fazlalıklar hissediyorum. O yüzden şimdi tamamen hiç arttırmadan bütün ilmeklere tek batarak sık iğne örüyorum sıra sonuna kadar. Her ilmeğe tek örerek 11. sırayı da bitirdim. Görüldüğü gibi yüz yuvarlak, hiç köşeleri belli olmayan, artış yerleri belli olmayan örgü büyüyor. Şimdi yeterli büyüklüğe gelene kadar öreceğim. Sanırım aynı ölçüyü kullanacağım. Tabii ki biri kağıt ip, biri normal ip, farkı olacak tabii ki. Ama tığ aynı tığ. İkisinde de 3,5 numara kullanıyorum. Aynı ölçüyü yapacağım. Bu 1-2 yaş. Bu da 2'den sonra 3-4 yaş, hatta 5 yaşa kadar kullanabilecek bir şapka. Şimdi 12. sırada 7 tek bir çift örmüştük. 12. sırada 8 tek bir çift öreceğiz ama tabii ki gene artış yerini değiştireceğiz. 8 tekin yarısını alıyoruz. 4 tekle başlıyoruz. 4 tek bir çift, sonrasında 8 tek bir çift olarak devam ediyoruz. İğneyi çıkardım. 1 2 3 4 tek ördüm. 1 2 3 4. Şuraya takıyorum. Yerimizi kaybetmeyelim. Şimdi bir çift. 1, aynı yere 2. Şimdi 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. Şimdi çift. 1 2. Çift örgüden sonra 1 2 3 ve son 4 oldu. Zaten 4 tekle başlamıştık. 8 oldu. Bu sırada eşitlendi. 13. sıraya 9 tek bir çifte başlıyoruz. Bir tane örüp iğneyi takıyorum. 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9. Şimdi çift. 1, aynı ilmeğe 2. Sıra sonuna kadar 9 tek bir çift olarak devam ediyoruz. 9 tek, son ilmeğe bir çift örüyorum. 9 tekle başlamıştık ve sırayı tamamlıyorum. Bu sıra kadar, aynı bu kadar ördüm bu şapkanın tepesine. Tabii ki bayağı büyük oldu bu kağıt iple. Normal iple bu kadar oldu. Bu da yetmedi. Yani bir sıra daha örmem gerekiyor. Öyle gözüküyor. Şimdi bir sıra daha ekleyip sonrasında şuradaki düz örgüye geçiyorum. 13 sıra ördük. Şimdi 14. sırayı öreceğiz. 9 tek bir çift örmüştük. Şimdi bu sırada, bu zaten bizim son sıramız olacak. 10 tek bir çift öreceğiz. Fakat 10 sayısının yarısını öreceğiz önce. Yani 5 tek bir çift öreceğiz. Sonrasında 10 tek bir çift olarak devam edeceğiz. Bir tane ördüm. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 tane ördüm. Şimdi bir, aynı yere 2. Bundan sonra 10 tane örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Şimdi çift. Aynı ilmeğe bir tane daha. 10 tek bir çift olarak son sırayı tamamlıyoruz. Bir tane çiftten sonra kalan 5 ilmeğimizi de sık iğne olarak örüyoruz. 3, 4, 5. 5'te başlamıştık zaten. 5 tek. Tamamı 10 oldu. Ve son arttırma sıramızı da bu şekilde örmüş olduk. Bundan sonraki örgü tamamen sık iğne olarak yaklaşık bir 9 santim kadar, 8, en fazla 9 ya da 8 santim kadar öreceğim. Şuradaki yüksekliği öreceğiz. Sadece sık iğnelerle, hiç arttırma eksiltme yapmadan. Çevresi 46 santim. Bu 1-2 yaş, 1,5 yaş için falan çok ideal bir ölçü. 2 yaşa kadar. Tepeden uca kadar da şöyle ölçelim. 16 santim. Standart bir ölçü. Ama gene de giyecek kişinin kafa ölçüsünü alarak örmek en iyisi. Üst kısmı bitirdik. Sıra şuradaki fiyonk ve terek kısmına geldi. Şimdi buradaki yükseltiden sonraki bölüme başlıyoruz. Sıra olarak sayı da vereyim. Tabii ki bu her zaman söylüyorum, ip, tığ, el çok fark eder diye. Ortalama bir ölçü olması için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Buraya kadar tepe ölçüsüydü. 14 sıra örmüştük. 14 sıradan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 sırada düz ördük. Hiç arttırma eksiltme yapmadan. Düz olarak da 19 sıra ördük. 9 santim oldu. Bu sırada artırıyoruz. İğneyi çıkaralım. Çift batıyorum.
1, aynı ilmeğin içerisine 2. Hemen çift battığımız ilk ilmeğe iğnemizi takalım. Başlarken, sıraya başlarken arttırarak başlıyoruz. Sonrasında 1, 2, 3 tek. Şimdi çift. Sonuna kadar bir çift 3 tek olarak çiftle başladık. 3 tek bir çift olarak buraya kadar örüyoruz. Burada fiyongu oluşturacak 50 adet zincir çekiyoruz. Sıranın sonunda şimdi burada 50 zinciri çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 50 zincirden sonra sıranın başına bir sık iğne. Bu şekilde fiyongu oluşturacak zinciri de çekmiş olduk. Devamında 2 tane ördük. Hemen başa iğnemizi takıyorum. Şimdi şapkanın etrafını sık iğnelerle örüyoruz. Sonra zinciri de aynı şekilde öreceğiz ama biraz değişik batacağız zincire. Buraya kadar örüp onu da anlatıyorum. Şapkanın etrafını sık iğnelerle ördüm. Zinciri bu şekilde örmüyorum. Normal böyle öreriz ama böyle örmüyoruz. Çünkü burası da fiyongun bir kenarı olacak. Yani diğer bir kenarı olacak. O yüzden muntazam durması gerekiyor. Şöyle örgüyü çevirince şu tersinde gördüğümüz şurada pirinç taneleri gibi şu yükseltiler var. Oralara batıyoruz. Zaten kolay gözüküyor nereye batacağımız. Şurada gördüğümüz şöyle kabartılı gözüküyor zaten. Oralara batarak örmeye devam ediyorum. Çünkü şimdi örgünün düzünden baktığımız zaman şöyle bunu ördükten sonra şöyle baktığımız zaman gayet muntazam bir görüntü. Yani fiyongun her iki kenarı da düzgün görünmesi gerekiyor. Diğer şapkada bunu yapmadım. Hiç aklıma gelmedi. Görüntüsünü beğenmedim. Ama bunu örerken aynı şekilde yapmıyorum. Şurada gördüğümüz ilmeklere batarak ön tarafı şöyle düzgün bir şekilde görünmesini sağlıyoruz. Gayet güzel bir görüntüyle ilk sırayı, yani fiyongun ilk sırasını örmüş olduk. Başlangıçtayız. Şimdi bu sırada burayı zaten hiç arttırmadan ördük bu sırayı. Şimdi bir tane ördüm. 2 3 4 tane tek, bir tane çift öreceğiz. 1 2 3 4. Burası başlangıç noktamız. Şimdi çift örüyorum. 1, aynı ilmeğe 2. Gene devam ediyorum. 1 2 3 4 ve çift. 1 2. Sırayı da bu şekilde tamamlayıp kurdelenin üzerinden de örüp bitişe kadar geliyoruz. Evet, sırayı 1 2 3 4 tek, bir çiftle tamamlıyoruz. Zaten tekle başlamıştık. 4 tekle. Şimdi
Bundan sonra 3 sırayı hiç arttırma yapmadan örüyoruz. Sadece sık iğne örerek 3 sıra ilerliyoruz. Üç sıra sık iğne örgüsünden sonra fiyongun örgüsü 1, 2, 3, 4, 5 sıra örülmüş olacak. Şimdi bu sırada iğneyi çıkaralım. Hemen bir çift örüyorum. 1, aynı ilmeğin içerisine 2. İğneyi takalım hemen. Bir çiftten sonra 5 tek örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Burada çift ördük. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi 1, aynı ilmeğin içerisine 2. Sırayı 5, bir çift 5 tek, bir çift 5 tek olarak tamamlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tekten sonra zaten çift başlamıştık. Yine sırayı eşitledik. Böyle bir tek başlayıp sonra çiftle başladığımız zaman gene arttırma yerlerini üst üste getirmemiş oluyoruz. Şimdi bundan sonra 5 sıra sadece sık iğne örüyorum. Hiç arttırma yapmadan. Yalnız eğer gerekirse, yani o 5 sırayı örerken bu bolluk tolere etmezse arttırmadan örmeyi, arada mesela 3 sıradan sonra ister gibi geliyor bir arttırma. Şimdi bakacağım. Bir 3 sıra öreyim. Bu şimdi arttırdığımızla birlikte 5 sırayı kaldırmasa bile 3 sırayı tolere eder gibi görünüyor. Belki 4. sırada ufak bir arttırma daha yaparız kasmayı önlemek için. 5 sırayı ördüm ve hiç arttırma gerektirmedi gerçekten. Tam denk geldi. Şurada oyasını başladım. Gene sıranın başından. Basit bir oya. Şurada onu da hemen göstereyim. O 5 sıradan sonra yeterli oldu. Kalınlık da bence iyi oldu ölçüler. Bir sık iğne, 2, 3, üçüncünün üzerine 2 zincir, yanındaki dibine değil yanındakine bir sık iğne, 2, 3. Hemen 3 tane sık iğneden sonra 2 zincir, dibine değil yanındakine 1, 2, 3 sık iğne, 2 zincir, yanındakine dibine değil hemen yanındakine 1, 2, 3 sık iğne, 2 zincir. Bu şekilde hafif bir oyayla şapkayı şuraya kadar, yani sıranın bittiği şu zincirin başladığı yere kadar, burada ördüğümüz fiyonk kısmı, zincir çekerek ördüğümüz fiyonk kısmına oya yapmıyorum. Burasını boş bırakıyorum. Sadece sıra başından başladım ve zinciri örmeye başladığımız yere kadar. Fiyonk kısmında herhangi bir oya yok. Oyayı tam şuradaki zinciri örmeye başladığımız yere kadar devam ettim. Sonrasında fiyongun olduğu bölümü ilmek kaydırarak örüyorum.
sık iğne yaparsam biraz daha kalınlaşır diye düşündüm. O yüzden ilmek kaydırarak başladığımız noktaya kadar örüyorum. Bu fiyongun ortasını bu şekilde tutturmak için ufak bir parça örüyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane yeterli. Bir zincir daha çekip ördüğüm zincirlerin üzerine sık iğnelerle dönüyorum. Böyle bir şerit, 3 sıralık bir şerit öreceğim. Şuraya kadar geliyorum. Bir zincirle ikinci sıraya geçiyorum. Dibine bir sık iğne ve diğerlerine de bu şekilde bir sıra daha öreceğim. Toplam 3 sıra yeterli olacak. Fiyongun tam ortasını bulmamız gerekiyor. Şöyle tam denk getirerek şuraya bir işaret yapalım. Tam ortasına denk getirecek şekilde şöyle yerleştirelim ve bu şekilde de fiyonk haline getirelim. Sarıyoruz şöyle. Sıkı bir şekilde üst üste getirerek çok sıkı bir şekilde fiyonk haline gelmesi gerekiyor çünkü. Uzun bile yapmışım. Bu kadar uzun olmayabilirmişti. Şuradan alalım iğneyi. İyice sardıktan sonra şimdi dikiyoruz. Kontrol edelim. Sarmış mı sıkı sıkı diye. Yani 8 ilmekte 7-8 ilmekte yeterliymiş bu şeridi örmek için. Üst üste geldi burada. Ama iyi oldu. Biraz da kalınlık oldu. Şimdi eşit oldu iki tarafta. Bunu alıyorum. İğne de üzerinde. Şuraya, şu açıklığın hemen üzerine buraya sabitliyorum. Ve dikmeye başlıyorum ki muntazam dursun fiyongu. Şöyle buraya sabitleyince güzel oluyor. Yoksa fiyonk aşağı doğru sarkma yapar. Evet, bitti sayılır. Evet, şapka çok çok güzel oldu gerçekten. Şu kısımlarından da minnacık bir tutturdum. Sabit dursun, fiyonk oynamasın diye. Çok harika bir şapka oldu. Ölçüleri gayet güzel. Tam yaptığım, yani nasıl yaptıysam aynı şekilde örerseniz birebir çok muntazam şekilde ilerlediğini göreceksiniz şapkanın. Bir sıra fazlasıyla aynı şekilde, bu da aynı şekilde örüldü. Biri hasır 4 yaşına kadar, biri 2 yaşına kadar gayet güzel formda
Ben bayıldım gerçekten. Siz de yeğenlerinize, çocuklarınıza, torunlarınıza hediye olarak da örebilirsiniz. Para kazanma amaçlı örebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım birilerinin işine yarar. Videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günlerde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.